Bugün anlatacağım hikaye bir Yeşilçam yıldızının sadece yükseliş hikayesi değil. Aynı zamanda kimliğini değiştiren bir kadının, 2 günlük bebeğinden ayrılan bir annenin, şöhretle vicdanın arasında sıkışmış bir insanın hikayesidir. Işıklar altında zarafetiyle büyüleyen bu kadın, perde arkasında hayatının en zor kararlarını vermek zorunda kalmıştı. Bu sahnelerde Figen Say olarak bilinen, gerçek adıyla Mary Özbıyıklayan'ın hikayesidir. Buna benzer videolar için videoyu beğenerek abone olmayı lütfen unutmayın. Figen Say 4 Mayıs 1946'da İstanbul'da Ermeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Kurtuluş'un Dilekçibaşı sokağında 64 numaralı mütevazi bir evde büyüdü. Mahalleli onu Mary olarak tanıyordu. Lise 2. sınıfta eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Genç yaşta hayatın sert yüzüyle tanıştı. Geçim derdi vardı. Annesi terziydi, o da bir süre terzi çıraklığı yaptı. Ama aynaya her baktığında başka bir hayatın çağrısını duyuyordu, güzelliğinin farkındaydı. Beyaz perdeye yakışacağını da biliyordu. 1965 yılı hayatının dönüm noktası oldu. Artist dergisinin düzenlediği yarışmaya katıldı ve birinci seçildi. İlk filmini Yeşilçam'ın dev ismi Cüneyt Arkın'la çevirdi. Bunlar alemden kalan hatıralardır. Ben de onun için istiyorum. Film Horasan'ın 3 atlısıydı. Ardından gelen yapımlar bir ardına sıralandı. Ölüm Yolcuları, Meydan Köpeği, Bir Ateşim Yanarım, İstanbul Dehşet içinde, Cam Okan'ın İntikamı, Bitmeyen Çile. Setten sete koşuyor, bir yılda 19, sonraki yılda 21 filmde rol alarak rekor kırıyordu. Ama kamera ışıkları söndüğünde kimsenin bilmediği bir hikayesi vardı. Magazin dünyası bir sabah onun başarısını değil, yıllardır saklanan bir sırrını konuşuyordu. Figen Say'ın 2 günlükken ayrılmak zorunda kaldığı bir kızı vardı. Kendi anlatımına göre 6 aylık hamileyken eşinden ayrılmış, doğumdan hemen sonra kızı babası tarafından İsveç'e götürülmüştü. Yüzünü doya doya göremeden ayrıldım diyecekti yıllar sonra. Ancak işin başka bir yüzü daha vardı. Kurtuluş'taki eski komşuları farklı konuşuyordu. Onlara göre çocuk uzun süre mahallede akrabalarının yanında kalmıştı. Figen Say'ın ayda bir geldiğini, çocuğunu sevip gittiğini iddia edenler vardı. Hatta bazıları bunun bir reklam hamlesi olduğunu bile öne sürmüştü. Gazeteciler anne kızı bir arada gördüklerinde küçük Meral'in gayet iyi Türkçe konuştuğunu fark etmiş, bu durum yeni soru işaretleri doğurmuştu. Gerçek hangisiydi? Bir annenin çaresizliği mi, yoksa magazinin büyüttüğü bir hikaye mi? Kesin olan tek şey şuydu. O ayrılık Figen Say'ın hayatındaki en derin yara olarak kalmıştı. Figen Say 1967 yılında herkesi şaşırtan bir karar aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe vererek Müslüman olmak istediğini bildirdi. Aynı dilekçede yeni ismini de belirtti. Figen Say. Nedenini soranlara uzun uzun anlattı. Ezan sesinin kendisini etkilediğini, camilerdeki sade atmosferin ruhuna huzur verdiğini, çocukken camilere giden arkadaşlarının arkasından imrenerek baktığını söyledi. Bir mevlitte duyduğu Türkçe sözlerin kalbine dokunduğunu, bu kararın ani değil yılların iç muhasebesi olduğunu ifade etti. İstanbul Müftülüğü'nde dönemin müftüsü Ali Fikri Yavuz huzurunda kelime-i şehadet getirerek resmen Müslüman oldu. O artık Mary değil, Figen Say'dı. Magazin basını onun peşini bırakmıyordu. Evli olduğu bilinen oyuncu Yıldırım Gencer'le yaşadığı ilişki manşetlere yuva yıkan kadın başlığıyla taşındı. Figen Say ise bu suçlamaları sert bir şekilde reddetti. Aralarındaki beraberliğin başladığında evlilik durumundan habersiz olduğunu, sonrasında zaten ilişkinin fiilen bitmiş olduğunu savundu. Erkeklere inanıyorsam suç mu işliyorum diyerek sitem ediyordu. Ancak bu süreç sinemadaki konumunu zedelemişti. Bu yüzden teklifler de azalmaya başlamıştı. Sinemada zirvede görünse de maddi olarak ciddi sıkıntı yaşıyordu. Ödenmeyen senetler, tahsil edilemeyen ücretler. Toplamda 200 bin liraya yaklaşan alacağı vardı. Parasını alamayacaksam sabahın köründe sete gitmemin ne anlamı var diyerek isyan etti. 1970 yılında sahneye çıkmaya karar verdi. Luna Park ve Maxim'de program yapmayı planladı. Şarkıcılığı denedi. Bu karar bazı dergiler tarafından sinemada tutunamadı şeklinde yorumlandı. Oysa bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyordu. 1971 yılında evlendi ve bir anda ortadan kayboldu. Sinemayı, sahneleri, magazini geride bıraktı.
Uzun yıllardır Hollanda'da yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda eşini kalp krizi nedeniyle kaybetti. Bugün çocuklarıyla birlikte sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Yeşilçam'dan bir figen say geçti. Ardından 50'den fazla film, çelişkilerle dolu bir annelik hikayesi ve kimliğini yeniden kurmuş bir kadının izini bıraktı. Işıklar söndüğünde geriye ne kalır? Şöhret mi? Yoksa vicdanın sesi mi? Onun hikayesi bir yıldızın değil, kendi iç savaşını veren bir kadının hikayesidir.